Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Bugs Bunny'nin patisini öreceğiz hep birlikte. İplerimizin renkleri gri ve beyaz olacak. Pati araları içinde işlemek için de siyah iş ipi kullanacağız. Normal örgü ipi de olabilir, amigurumi ipi de olabilir, fark etmez, kullanabilirsiniz. Bugünkü video anlatımımda parçayı anlatacağım sizlere. Eğer hazırsanız ben de hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimizle Bugs Bunny'nin ayaklarını örmeye başlayacağız. Bu parçadan tabii ki 2 adet öreceğiz. Öncelikle 10 adet zincir çekerek çalışmamıza başlayacağız. 1, 2 kez 9, 10. İkinci zincirin içine bir adet sık iğne örüyorum. Sonra 7 tane daha sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi en sonda bir tane zincirimiz kaldı. Onun içine 5 tane aynı yere sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğnemizi ördük. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. En sondaki zincirin içine arttırma yapacağız. Yani aynı yere 1, 2 sık iğne örüyoruz. Şimdi bakın bu sıramızda başlangıçta toplam 22 adet sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Geldik ikinci sıramıza. Birleştireceğiz. Çıktığımız zincirin içine batıp birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne ördüm. 2 tane yarım trabzan öreceğiz. Nerelere öreceğiz yarım trabzanları? Bakın burada aynı yere 5 tane sık iğne batmıştık. Her bir sık iğnenin içine 2 tane olacak şekilde toplamda 10 tane yarım trabzan öreceğiz. Şöyle 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bir tane daha örüyorum. Yani toplamda 10 tane yarım trabzan örmüş oluyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 8 adet sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu son bir tane zincirimiz kaldı. Onun içine de
3 tane aynı yere sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Çıktığım zincirin içine batıp bir alt sıradaki sıramı birleştiriyorum. Sayalım. Bu sırada toplam 29 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. 3. sıramıza başlıyoruz. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 4 5 6 7. Şimdi arkadaşlar 2 tane yarım trabzan öreceğiz. Birinci, ikinci. Şimdi bunun içine aynı yere 2 tane yarım trabzan, aynı yere 2 yarım trabzan öreceğiz. Bir tane yarım trabzan örüyorum. Bir tane arttıracağım. Aynı yere 2 tane. 2 yarım trabzan. Şimdi bir tane yarım trabzan, bir tane arttıracağım. Aynı yere 2 tane. Bir tane yarım trabzan, bir tane arttıracağım. Aynı yere 2 tane örüyorum. Bir tane yarım trabzan, bir tane arttırıyorum. Aynı yere 2 tane. Şimdi bir tane yarım trabzan öreceğiz. 8 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada aynı sık iğnenin içine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 3. Sonra başladığımız noktaya birleştireceğiz. Sıramızı birleştiriyoruz. Burada böyle hafif bir topuk kısmı oluşmuş olması lazım. Bu sıramızda toplam 36 adet sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. 4. sıramıza başlayacağız. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bir tane yarım trabzan. Sonra bu bir sonraki sık iğnenin içine arttıracağız. Ama nasıl? Yarım trabzan arttıracağız. 2 tane yarım trabzan öreceğim. 1 2 bir tane arttıracağım. 2 tane yarım trabzan, bir tane arttıracağım. 2 tane yarım trabzan, bir tane arttıracağım. 2 yarım trabzan, bir tane arttıracağım. 2 yarım trabzan, bir tane arttıracağım. Yani 5 tane tekrarlamış olduk. 2 yarım trabzan, bir arttırma. 5 kez tekrarlandı bu bölümde. Şimdi bir tane yarım trabzan öreceğim. 8 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada 2 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar.
Her birine arttıracağız. Birinci arttırma, ikinci arttırma. Şuradaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıp sıramızı birleştireceğiz arkadaşlar. Bir zincirle yeni sıramıza geçeceğiz. Geldik 5. sıramıza. Şimdi bu sırada arkadaşlar toplam düz 44 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 ve 44 sırayı bitiriyorum. Çıktığım zincirin içine batıp birleştiriyorum arkadaşlar. Böylece ayağımızın alt tabanını oluşturmuş olduk. İpimizi burada kesebiliriz artık. Bu parçadan arkadaşlar bir adet daha örelim, hazırlayalım. Şimdi gri ipimizle örgümüze devam edeceğiz. Ayağının üst tarafını öreceğiz arkadaşlar. 6 tane zincir çekerek çalışmamıza başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Burada arkadaşlar ikinci zincirin içine batacağım. İkinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. İkinci sıramıza geliyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Üçüncü sıramı öreceğim. Yine 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Dördüncü sıra 5 tane sık iğne, 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Son sıra 5. 5. sırada da 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. 6. sırayı öreceğiz. Birinci sık iğnenin içine, yani aynı yere 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 tane. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 bir tane arttıracağım. 1 2. Bu sırada 7 tane sık iğne olması gerekiyor. Geldik 7. sıraya. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 7. ve 8. sıra, 2 sıra arkadaşlar. Her sırada 7 adet sık iğne olacak şekilde 1 2 2 sıra örelim. Evet, 7 2 sırayı ördüm. Geldik 9. sıraya. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi birinci sık iğnenin içine aynı yere 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2, yani arttırma yaptım. Şimdi 3 tane yarım trabzan öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 tane örüyorum. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. Bir tane sık iğne örüyorum. 5 tane yarım trabzan öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane. Bir tane daha sık iğne öreceğim. Toplamda 10 sıra örmüş olmamız gerekiyor. İpimizi koparmıyoruz.
Şimdi devam edeceğiz aynı şekilde buradan örmeye. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar, geri dönüyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. 5 tane yarım trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5. Sonuncu sık iğnenin içine de bir tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekeceğiz ve bu gördüğünüz parçanın etrafını dolanacağız. Şimdi başlangıçta bir tane arttırma yapacağız buraya. 1 2 5 tane yarım trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Ne oldu? 7 tane oldu. 2 tane sık iğne, 5 tane yarım trabzan, toplam 7 tane sık iğne oldu. Şimdi bunu 34'e tamamlayacağız. Yani 27 tane daha sık iğne örerek başladığımız kısma geleceğiz. Şimdi 27 tane daha sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 27. sık iğnemi de ördüm. Başladığım zincirin içine batıp birleştiriyorum. İpi kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi beyaz iple bir sıra daha 34 adet sık iğne öreceğiz. İpliğimizi buradan takalım arkadaşlar. Bitiş birleştirme sık iğnesinin içinden bir zincir çekiyorum ve bir tur 34 tane sık iğne döneceğim. 3 ve 34 sıramı birleştiriyorum. İpi uzun bırakarak kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce ördüğümüz bu beyaz tabana geri döndük. Parmakları öreceğiz. Bu tabanın ön kısmında 8 tane sık iğne bulacağız arkadaşlar. Ve ipliğimizi takarak tam ön kısma gelecek şekilde buraya 8 sık iğne örüyoruz. İpliğimizi takacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar 2 tane sık iğne öreceğiz. Bu zincir kaydırmanın içine de batıyorum. 1 2 sık iğne örüyorum. Sonraki 5 tane sık iğnenin her birinde arttırma yapacağız. Yani birinci arttırma 1 2 1 2 1 2 1 2 ve 5. arttırmam 1 2 ve bu sonda 2 tane sık iğne kalması gerekiyor. Oraya da 2 tane sık iğne örüyorum. Yani toplamda bu sırada 14 adet sık iğne örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane burada zincir kaydırma yapacağım. Bir sonraki sık iğneye bir zincir çekeceğim ve geri döneceğim. Şimdi 3 4 5 6 toplam 4 sıra, her sırada 14 adet sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 sıra ördük. Her sırada 14 adet sık iğnemiz vardı.
Şimdi bir tane zincir çekip geri döneceğim. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 5 tane azaltma yapacağız burada. Birinci azaltma, ikinci azaltma, üçüncü, dördüncü ve beşinci azaltmamı örüyorum. 2 tane sık iğne öreceğiz. Zaten 2 tane de boşumuz kaldı. 2 tane sık iğne örüyorum. Bu sırada 9 adet sık iğnemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıramızı bitirdik. Artık geri dönüş yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki 5 tane sık iğneyi boş atlayacağız. Sayacağız. Bakın 1 2 3 4 5. 6. sık iğnenin içine batarak bir sık iğne örüyorum. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu alt tabanda toplam 25 tane sık iğne öreceğiz. Yine burada 5 tane boş bırakacağız. Bu kısma kadar toplam 25 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 25. sık iğnemi de örüyorum. Bakın burada 5 tane sık iğnenin boşta kalmış olması gerekiyor. 25. Şimdi buradan örgümüze devam edeceğiz. Burada da 9 tane sık iğnemiz var üst kısımda, bakın şu bölgede. 9 tane sık iğne de buraya örerek devam edeceğiz. Buradan birleştiriyorum ilk sık iğnenin içine. Buraya 9 tane sık iğne öreceğim. 2 3 ve 9. sık iğnemi de örüyorum. Burada ipliğimi sabitliyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi ipi biraz uzun bırakalım. Bu bırakacağımız iple şu açık olan kısmı dikeceğiz. Bu kısmı da daha sonra tekrar iğnemize ip geçirerek dikeceğiz. Burayı biraz uzun bırakalım ve keselim arkadaşlar. Bütün sık iğneler birbiriyle karşılıklı gelsin. 4 ve 5. sık iğnemi de dikiyorum. Yine şöyle içeriden çıkaralım iğnemizi ve içeride sabitleyip kesebiliriz artık. Evet, parçamız bu halini almalı. Şimdi dediğim gibi bu gri parçayı da her bir sık iğneye karşılıklı denk gelecek şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Onun da başlangıcını ben size göstereyim. Daha sonra siz devam edersiniz dikişine. Şimdi neredeyiz? Geniş olan kısmın ucundayız. Geniş olan kısım ucundayız. Şimdi buradan itibaren karşılıklı dikişimizi yapacağız. Burada da çünkü 34 tane sık iğne var. Burada da 34 tane sık iğne var. Tam 34 sık iğneye denk gelecek şekilde dikişimizi yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın böyle dikiyoruz. Buradan da bir tane alacağım. Evet, sıra sonuna kadar dikişi tamamlayın arkadaşlar. Dikişi tam olarak kapamadan evvel bu boşluktan içine elyafla dolduralım. Daha sonra dikişi kapatacağız. Evet, ben içini elyafla doldurdum arkadaşlar.
Siz de bu şekilde doldurup güzel bir form verirsiniz. Son kalan, bu açık kalan bölümü de karşılıklı dikerek kapattığımızda artık patimiz hazır olacak. Dikişleri dikerek kapatalım arkadaşlar. Şimdi sıra geldi arkadaşlar, şu üst kısımdaki pati aralarını işleyeceğiz siyah iple. İpimizi 3. sıradan çıkaracağız arkadaşlar. Yani şu orta noktadan itibaren 1, 2, 3. sıradan şöyle orantılı bir şekilde çıkarıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi pati araları yapacağız. Hangi üst kısımda hangi sıradan? Şu sıradan itibaren yapacağız pati aralarını. 1. sıradan itibaren. Buradan bir tanesine takıyorum. Birazcık sıkıştıracağız. İkinciyi de şuradan itibaren işleyeceğim. Tekrar başlangıç noktasından çıkacağım. Başladığım noktadan. Birazcık da sıkıştıralım. Şöyle parmak arası gibi gözüksün. Ve burada ipimizi düğümleyebiliriz artık. Burada düğümleyip tekrar aynı yere batıp ipimi başka bir yerden çıkartıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi pati aralarını da böylece işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, parmak aralarını da işleyerek ayak tamamlanmış oldu. Bu parçadan 2 adet örelim ve hazırlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Bugs Bunny'nin ayağını ördük hep birlikte. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve YouTube kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.